Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz aile dizimi uzmanı İdris Demir. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz oldukça ilginç bir konudan bahsedeceğiz bugün. Evet. Aile diziminden. Öncelikle şunu sorayım. Aile dizimi hangi konuları kapsar? Evet, aile diziminden küçücük bahsetmek istiyorum önce. Genç bir terapi yöntemi. Aslında 90'lı yılların başından itibaren Bert Hellinger tarafından Almanya'da uygulanmaya başlayan bir terapi yöntemi. 2000'li yılların başından itibaren ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Akışta muhtemelen bahsedeceğiz. Aile dizimi neleri kapsıyor? Aile dizimi için kimler hangi problemle gelebilir kısmı? İlişkiler problemi, çok sık gelen problem. İşte hiç evlenemeyen, bekarlık yaygınsa ailede, bu bir aile dizimi konusu. Bunun için insanlar aile dizimi açabiliyor. Boşanma yaygınsa, ilişkiler yarım kalıyorsa, bunun sistemik olup olmadığına bakabiliyoruz alanda. Aslında atalarından gelen bir yük, bir miras olduğunu alanda görebiliyoruz. Çok basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Sistem tarafından, aile sisteminiz tarafından haksızlığa uğramış bir kadın varsa, kadınların orada ilişkilerin yarım kalma ihtimali çok yüksek oluyor. Boşanma ihtimali çok yüksek oluyor. Babanızın evlenmeden önce, annenizle evlenmeden önce bir nişanlı ya da yarım kalan bir aşkı, bir gönül ilişkisi var ise alanda o kadını onurlandırmak gerekiyor. O kadını görmek gerekiyor. Yarım kalan bir ilişki varsa mutlaka kadın, kız çocuklarının ilişkileri yarım kalabiliyor. Tam tersi de söz konusu olabiliyor. Annenin yarım kalan bir ilişkisi varsa erkek çocukların ilişkileri yarım kalabiliyor. İlişkiler boyutu dışında evet hastalıklar, semptomlar. Semptomlara çalışabiliyoruz. Fakat hastalıklarla ilgili aile diziminin ya da uygulayıcılarının hastalıkları iyileştirmek gibi bir iddiası yok. Böyle bir algı oluşmuş. Aile dizimi ne yapıyor semptomlarda? Kaynağına bakıyor. Hangi atalarınızdan yüklendiğinize bakıyor. Rahim kanseri, meme kanseriyle gelen danışanlarda sıkça gördüğümüz bir durum. Çok kısa bununla ilgili bahsetmek istiyorum. Ben aile dizimini işletim sistemine benzetiyorum, aile enerjilerine. Siz doğmadan önce 7 kuşak boyunca ailede yaşanmışlıklar var. Orada çocuk evlilikleri, işte hastalıklar, göçler, savaşlar vesaire var. Ve siz o aile sisteminin içine doğuyorsunuz. Ben o aile enerjilerini bir işletim sistemine benzetiyorum. Siz doğunca o aile enerjisi size yükleniyor. Ve siz sonra gelip şey söylüyorsunuz, ya benim işte yaşamda donmalar oluyor, cihazımda donmalar oluyor ya da ağır işliyor diyorsunuz. Bu da işte semptomlar. Ne var işte rahim kanseri, meme kanseri diyor. Biz de orada kodları tespit edip ya bu kodlar işte eskimiş ya da zararlı durumlar var deyip o işletim sistemini güncelliyoruz aslında birlikte. Birlikte güncellerken aslında doğmamış çocuklarınıza da hizmet etmiş oluyorsunuz. O işletim sistemi güncelleniyor ve sisteme, o aile sistemine yeni doğan çocuklar artık güncellenmiş işletim sistemini yükleniyor. Aile dizimi yapan, aile dizimi açtıran bireyler doğmamış çocuklarına ve torunlarına da bu anlamda hizmet etmiş oluyor. Bunun dışında bolluk bereket problemleri çok sık geliyor. İş problemleri, para problemleri, miras problemleri, mülkünü satamayan insanlar var. Yani çok değerli bir yerde herkes satabilirken yüksek fiyatlarla aynı değerdeki mülkünü satamıyor. Bununla ilgili dizim açılabiliyor. Dediğim gibi işte para, iş konularıyla ilgili de dizim açılabiliyor. Peki İdris Bey, bu aile dizimi hangi sıklıkla yapılmalı? Yani bu iyileşme ne kadar bir zaman alır? Evet. İyileşme süreci? Evet, şimdi aslında çok önemli bir konu. Şu anda aile dizimi uygulayıcılarının artık kendi arasında tartışmaya başladığı bir konu. Sevgili üstadımız Bert Hellinger'in öğretilerinde aslında şifa sürecinin 6 ay ile 2 yıl arasında süreci belirtiliyor. 6 ay ile 2 yıl evet. Fakat artık çok hızlı geri dönüşler alabiliyoruz. Bazı danışanlarda birkaç hafta içerisinde dönüş alırken bazılarında daha uzun sürebiliyor. Bunu da biraz şeye bağlıyoruz. Yani 60'lı yıllardan itibaren araştırmaya başlayıp 90'lı yılların başında ortaya konan bir teknik, bir yöntem. Ve biliyorsunuz 2000'li yılların başından itibaren
bilişim çağına geçtik. Canlı bir şekilde bir çağ değişimine şahit olduk. Ve burada artık bilgi akışı daha hızlı. Yani o dönemlerde bir bilgiye bir ayda ulaşırken şimdi 1-2 saniye içerisinde ulaşabiliyoruz. O yüzden hani bu durumun değiştiğini kendi aramızda tartışıyoruz. Daha hızlı geri dönüşler almaya başladık. Daha hızlı şifalanma durumu var. Ve aslında genel olarak söylenen bir durum 6 aydan önce ikinci kez dizim açtırılmaması gerekiyor. Bu ilkeye uymaya çalışıyoruz, bağlı kalmaya çalışıyoruz. Fakat bu da şu anda tartışılan bir konu. Çünkü hızlı geri dönüşler alındığı için bu kadar beklenmeli mi, beklenmemeli mi kısmı tartışılıyor. Dediğim gibi genç bir terapi yöntemi olduğu için gelişiyor, gelişmeye devam edecek ve bu kaynakları tüketmemiz mümkün değil. Biz de hala öğrenmeye devam ediyoruz. Evet. Peki hocam bu aile dizimi terapisi uygulama nasıl? Nasıl uygulanıyor bu yöntem? Evet, aile dizimi terapisinin aslında birkaç yöntemi var. En etkili, en yaygın bizim de yaptığımız uygulama grup halinde yapılan bir çalışma. Yani 10-12 kişi minimum olması gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle uyguluyorum. Tabii daha 8-10 kişiyle de yapılabiliyor. Böyle net sayıları yok orada. Biz minimum 10-12 kişi olmalı diye düşünüyoruz. Bir grup çalışması yapılıyor. Bir salonda U şeklinde bir düzen alınıyor. Ve sizin oturduğunuz gibi danışanımızı yanımıza alıyoruz. Ve grup da orada hazır oluyor. Bir mülakat yapıyoruz. Hayatında neyi değiştirmek istediğini, döngüsel problemin ne olduğunu soruyoruz. Ve orada temsilciler seçmeye başlıyor danışan. Kendisi için bir temsilci seçmesini istiyoruz. İşte annesi için bir temsilci gerekiyorsa gruptan enerjisel olarak hissettiği kişiyi seçiyor ve insanlar alana çıkıyor. Alanda bir enerji çalışması hiç konuşulmuyor aslında. Ne hissediyorsa temsilci onu yapıyor ve bir süre sonra temsil ettiği kişinin enerjisine giriyor. Yani annenizi temsil eden kişi anneniz gibi davranıyor ve şaşırıyorsunuz. Oraya işte bilen alan diyoruz, güçlü alan. Teorik olarak size aile dizimini ne kadar aktarırsam aktarayım, alana girdiğiniz kadar etkilenemezsiniz. Alanda kazandığınız edinimi ben ne kadar anlatırsam anlatayım bir yere kadar kalacaktır. O güçlü alana girdikten sonra o enerjiyi hissediyorsunuz ve evet burada bir şeyler oluyor diyorsunuz. Evet. Peki neden aile dizimi? Bu aile diziminin bir sakıncaları var mıdır? Ya şöyle ben hani bahsettiğim işte o genç bir terapi yöntemi aslında şu anda ilim ile bilim olma arasında epigenetiğin gelişimiyle birlikte muhtemelen bilim olarak yerini alacak, bilimdeki yerini alacak. Freud'un psikoterapi yöntemi anne karnından itibaren ve doğumdan itibaren yaşadığı travmaları dikkate alıyor. Oraya odaklanıyor. Fakat aile dizimi terapi yöntemi sizin bugün yaşadığınız döngüsel problemlerin aslında 7 kuşak boyunca atalarınızla bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir terapi yöntemi. Aradaki fark bu. O yüzden aile dizimi. Bugün yaşadığınız döngüsel problemlerin kaynağına gidiyoruz. Hangi atanızın yükünü taşıyorsunuz? Ona bakıyoruz. Sakınca kısmına gelince şöyle söyleyeyim, bir süredir aile dizimi ile ilgili bir bereket var. Aile dizimi uygulayıcıların sayısı da çok fazla arttı. Şurada sakınca kısmı aile dizimi uygulayıcısı yeterli eğitimi almış ise, yeterli pratiği kazanmışsa, işin ehli ise hiçbir sakıncası yok aile diziminin. Evet. Hı hı. Peki hocam, hatta son zamanlarda bir televizyonda yayınlanan bir diziyle Evet. bu daha da ilgi çekti. O yüzden Evet. bunu sormak istiyorum. Evet. Aile dizimi hastalıkları çözer mi, iyileştirir mi? Evet, çok güzel. Evet, orada doğru söylüyorsunuz. Orada bir algı oluştu aslında toplumda. Yani aile dizimi kanseri çözüyor, aile dizimi onu çözüyor, bunu çözüyor. Aile dizimi terapi yönteminin kendi başına böyle bir iddiası yok. Kanseri çözmek gibi bir iddiası yok. Aile dizimi uygulayıcısı olarak benim böyle bir problemi çözmek gibi bir iddiam yok. Ne yapıyor aile dizimi bu noktada? Danışanla birlikte kolektif bir çalışma yapıyor.
Biz sizinle birlikte iyileştirebiliriz. Biz size rehberlik ederiz. Biz sizin sisteminizi sadece ışık tutarız. Siz orada görüp yüzleşmek isterseniz oraları birlikte iyileştirip oradan özgürleşebiliriz. O zaman iyileşirsiniz, evet. Yaşıyor muyuz bu mucizeleri? Elbette yaşıyoruz. Fakat böyle bir iddiası yok aile diziminin. Ne hastalıklara ne de sizin basit bir probleminizi kesinlikle çözerim gibi bir iddiası yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de Çok çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz. İyi Sağ ki olun. geldiniz. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz aile dizimi uzmanı İdris Demir'di. Kendisiyle aile diziminin ne olduğunu ve terapinin nasıl ilerlediğini konuştuk, öğrendik. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.